Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli, çok değer verdiğim bir konuğum var yanımda. Kendisi Doktor Fit olarak tanınıyor. Fonksiyonel tıp, beslenme, tamamlayıcı ve bütüncül tıp uzmanı. Siz kendisini beslenmeyi düzelten, alışkanlıklarımızı düzelten kamplarıyla tanıyorsunuz. Doktor Eyüp Yılmaz. Hoş geldiniz hocam. Kıymetli hocam, hoş bulduk. Öyle bir tanıttın ki eskiden böyle bir toplantı açıldığında başlardı ünvanları sıralamaya. Ordinarius profesör. git. Estağfurullah hocam, bu ünvanların Öyle hepsini değil. hak ederek, çalışarak, çabalayarak, üreterek yaptınız ve teşekkür ediyorum. İyi ki de yaptınız, iyi ki de bizi aydınlatıyorsunuz, bilinçlendiriyorsunuz. Bazı şeyler az önce işte konuşmadan önce, yayına girmeden önce bir konuştuk. Yani tıp fakültesinde öğrendik. Ama üzerine ne kadar çok şey ekledik, neyi nerede bıraktık, neyin üzerine neler ekledik, işte onları konuşmak için buradayız. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için, konuk olduğunuz için öncelikli olarak. Bilakis davet edilmiş olmaktan onur duydum. Rica ederim. Şimdi bizim kadınlarda perimenopoz, menopoz bu konularla başlamak istiyorum. Bu dönem çünkü overlerde biliyorsunuz folikül dediğimiz yumurtalar azalıyor. Azalınca da östrojen azalmaya başlıyor. Bazı işte endokrin sistemde değişiklikler olmaya başlıyor. Vücut östrojeni, kaybettiği östrojeni koyabilmek için kilolanmaya, yağ tabakasıyla dolmaya başlıyor. Çünkü işte periferik yağ tabakasından da östrojen üretiliyor vücuda. İşte bu dönemleri kadınlar yağlanmadan geçirebilmek için ya da şöyle diyeyim, sorumu ikiye bölerek sorayım. Menopoz döneminde kadınlar menopoz sürecini rahat geçirebilmek için nasıl beslenmeli veya geciktirmek mümkün mü beslenmeyle? İkincisi, bu dönemdeki kiloları almadan nasıl devam ettirebiliriz? Birazcık bu konuda bize aydınlatmanızı istiyorum. Bunun fitoterapik tarafı var. Ben buraya hiç girmek istemiyorum. Evet, burada çok güzel bilgiler var. Fakat bunu ilgili bir uzmanı davet edersiniz. O size bu konudaki güçlü çayları anlatır. O aslan pençesi ve devamı gelen veyahut da ben özellikle hayıt. Bunu onlar anlatsın. Fakat konunun bence hiç konuşulmayan tarafı beslenme. Evet, yani herkes aslında yanlış beslenmenin bir parçası olarak erken menopoza girdiğini bilmiyor. Biz bir beslenme öğretmeliyiz ki menopozu yönetebilir olsunlar. Menopoz fizyolojik bir gerçekliktir. Fakat bu nesil menopozla çok erken tanışıyor. Çok Tabii. erken. Artık ülke ortalamamız daha erken yaşlara çekildi. Eskiden daha 50'li yaşlardan bahsedilirken 55 yaşında şimdi doğum yapan 45-46 komşularım var yaşında ya. artık ortalamamız daha erken yaşlara çekildi. Yani aslında bizim menopoz yaşımızın erkene çekilmesi de bizim işte genç erişkinlikte bu reprodüktif dönem, belki de ergenlik dönemi, reprodüktif dönemdeki yanlış beslenme alışkanlıklarımız mı bizim acaba menopoz çağımızı da menopoz yaşımızı da erkene çekiyor? O zaman oradan başlayalım. Biz menopoza erken girmemek için ne yapalım? Evet. Ben bir kere bir insanın menopoza girmesiyle ilgili yapacağı beslenme veyahut da yaşlanmayı geciktirmekle ilgili yapacağı beslenme veyahut da sahip olduğu bir obeziteyle ilgili konudan korunmak için yapacağı beslenme veyahut da herkes kanser oluyor kardeşim nasıl korunacağımdaki beslenme veyahut da ben şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım daki problemi çözmek için yapacağı beslenme ve daha da gerçekçi bir yere oturtacağım şimdi. Halsizim, yorgunum, enerjim yok. Burada yapacağı beslenme hepsi aynı kapıya çıkıyor belki de. Hepsi aynı kapıya çıkacak. Bakın, hepsi aynı kapıya çıkacak. Konunun beslenme tarafını diyorum. Fitoterapi kısmını söylemiyorum. O bambaşka bir kısım. Yani noktasal vuruştur fitoterapi. Fakat beslenme bir yapıya uygun her malzemenin temin edilebilecek kaynaktır. Yani şöyle diyorum, bir saraya giriyorsunuz, bir sarayda bir problem var. Gittiniz onun ustasını buldunuz, getirdiniz, yaptırdınız. Bu fitoterapik yaklaşımdır. Ama siz sarayın günlük tüm ihtiyaçlarının düzenini karşılıyorsunuz. Bu da beslenmedir. Yani bir beden doğru beslendiğinde böyle bir saraya dönüşür. Orada burada patlama olmaz. Şu son dönemlerde bahsedilen işte glutensiz beslenme, rafine şekersiz beslenme, işte ilaçsız, işte organik tarım. Kastettiğiniz şeyler bunlar mı tam olarak yoksa ne anlamalıyız? Bakın Azer Hocam, bu topluma verilmiş
İkinci basamaktaki büyük hatalarımızdan birisi bu. Biz hekimler yapıyoruz bunu tabii. Biz onaylıyoruz. İnsanlara glutensiz beslenmeleri gerektiğini empoze ediyoruz. Böyle bir bilgi akıtıyoruz. Ve bunu onaylıyoruz. Diyoruz ki glutensiz beslenme diyoruz. Glutensiz beslenmeyi alkışlıyoruz. Sormuyoruz. Glutenin günahı ne? Aslında burada glutenin primer günahı yok da kullandığımız o buğdayla alakalı. Yani GDO'lu Buraya buğdayın gelmiyor. getirdiği bir sorun. İşte bir hekim, hekimlik sanatının gereği insanları buraya götürmeli. Bak, Kök nedene götürmeli Evet. aslında. glutenin hiçbir günahı yok. GDO'lu glutenin günahı var. Dolayısıyla senin GDO'suz bir gluten bulmaya ihtiyacın var. Demeliyken glutensiz beslenme demek gibi militarist bir Direkt böyle at. Ya diğer taraftan şimdi glutensiz beslenme deniliyor. İnsanlar glutensiz unlara yöneliyorlar. Glutensiz unların çoğu pirinç unu veya nişastadan. Aslında diyabetik hastalarda ya da obezite sorunu olanlarda çok daha büyük başka problemlere neden oluyor. Yani aslında bizim orada gluteni az ürünlere yönelin, ata tohumlara yönelin dememiz çok daha doğru. Sürdürülebilir. Velhasıl o zaman diyoruz ki beslenmede GDO'suz ürünlere yönelin. GDO'suz ürünlere yönelmek sorunun bir kısmını çözecek. Diğer kısmı ne biliyor musunuz? GDO'suz ürünler geliyor bize lifsiz. Bu da bir problem oluyor. Çünkü lif dediğin şey ne? Bakın. Lif bir buğdaydaki 21 çeşit ürünün neredeyse 17-18'ini içeren kısımdır. Ben bunu gördüğümde şok oldum. Yani lif denen şey bütün minerallerin olduğu merkez. Nişastada mineral yoktur. Siz buğday nişastasını alıp ondan ekmek yapıyorsunuz. Ruhşeimi var, endospermi var, katmanı var. Değil mi? Evet. Bunların bir sürü hepsi buğdayın lifle birlikte atılıyor. Ruhşeimi de aslında atılıyor. faydalı şeylerini Atıyoruz. atıyoruz. Dolayısıyla bir kısmı oradan kaynaklanıyor. Gelelim bir premenopozal dönemden bir insanın beslenmesinde dikkat etmesi gereken o popüler beslenme akımlarının ne yaptığını. Yani kandida diyeti yapıyor. Bugün kadın toplumunun neredeyse şu anda izleyecek olanların %80, %90 mutlaka bir kandida sorunu yaşadı. Yaşıyorlar da. Geçmeyen kandidazislerle uğraşıyoruz. Aile hekimi ihtisası ne yaparken kadın doğumunda biliyorsunuz 1 yıla yakın bir rotasyonumuz vardı. Bu kadın doğum rotasyonunda ben kandida sorunu yaşayan o kadar çok kadın görmüştüm ki böyle aklım durmuştu yani. Baktığımda artık diyordum ki yani kandidasız kimse yok. Yani kandidası olmayan bir kadını gördüğümde şaşırdım. Bu muhtemelen yeni bir tedaviden çıkmış birisiydi o da. Yani bu tedaviyle şimdi biz antikandidal biliyorsunuz ki... Antikandida dediğimiz diyet de aslında rafine şekersiz beslenin diyoruz. Liflere ağırlık verin diyoruz. Daha sağlıklı organik tohumlara, organik ürünlere ulaşın diyoruz. Şimdi ben Azer Hanım'a birkaç soru soracağım. Buyurun hocam. Lütfen. Konuk olan sizsiniz aslında ama memnuniyetle. Ama kadın doğum uzmanısın ve bir hekimsin. Şimdi sormam gereken şey şu. Bir insan neden kandida sorunu yaşıyor biliyor muyuz? Kandida neden fırsatçı enfeksiyon ismini aldı biliyor muyuz? Şimdi kandida bizim floramızın doğal bir parçası. Yani ağız floramızda da var, vajina floramızda da var, bağırsak floramızda da var. Kandidanın patojen hale gelmesi normal floranın bozulmasından kaynaklı. Yani normal flora elemanları görevini yapmadığı zaman kandida fırsatçı ürer, patojen hale gelir. Harikasın. Ben cevabımı aldım. Fırsatçı bir enfeksiyon. Bulduğu fırsatın sebebi immün sistemi, savunma sistemi, flora sisteminin dengeyi bozmasına kaynaklandı. Ben şimdi o zaman soruyorum. Bir insanın florasındaki dengenin bozulması veyahut da immün sistemin çökmüş olması ne anlama geliyor? Oturup düşünelim.
Beraber düşünüyoruz şimdi. Şimdi benim gördüğüm genç hastalarda flora elemanlarını çok yıkıyorlar. Yani vajinayı suyla yıkıyorlar, sabunla yıkıyorlar bilmem. Yani oradaki iyi florayı yok ettikleri için patojen ürüyor. Daha ileri yaş hastalarda yani işte çocuk sahibi olanlarda da daha çok gördüğüm bağırsak flora bozukluğu olanlarda vajina flora bozukluğu da beraberinde mutlaka. Bu hastaları sorguladığım zaman SIBO semptomları mutlaka var. Karın tipi yağlanmaları var, karaciğer yağlanmaları var. Ondan sonra insülin dirençleri var, elleri ayakları titriyor bir şey yemediklerinde ve diğer taraftan da oral antibiyotik kullanımı sonrasında çoğunlukla tekrarlıyor. İşte özellikle penisilin grubu ama penisilin grubu ilaç kullanmayanlarda da sık tekrarlayanları görüyorum. Bunda da ya eşli tedavi verilmiyor. Eşli tedavi verilse bile ardından vajina florasını güçlendirecek flora elemanları yerine konmuyor. Çünkü kullandığımız o antifungaller, antibiyotikler bağırsak florasında, vajina florasında dümdüz ediyor. İyi kötü hepsini öldürüyor. Ama yerine sen iyi huylu bakterileri koymadığında, hastanın beslenme planını düzenlemediğinde o hasta tekrar mantar. Peki şimdi bir uyanış Geldik. Peki ben immün sistemin ne anlama geldiğini biraz sorguluyorum kendime. Diyorum ki Eyüp, immün sistemin banka hesabı olsaydı bu banka hesabını doluluğunu nasıl anlardım? Tabii ki semptomları olmayan hastanın immün sistemi güçlü demektir. Ya da arada bir semptom olduğunda diyelim ki işte grip oldu 3 gün sonra geçti. İmmün sistem güçlü. Güçlü. Hafif bir kaşıntı yanması oldu. Hasta hijyenine dikkat etti geçti. Florası güçlü demektir. Yani oral tedaviye, hekime başvurmayacak tedavilerle kendi kendine vücudu yeniyorsa onun immün sistemi güçlüdür. İlla ki hepimizde çünkü benzer süreçler, hastalıklar geçiriyoruz ama her hastalığı antifungalle, oral tedavilerle, işte kremlerle çözmüyoruz. Evet. Ben diyorum ki immün sistemin en bariz enerji kaynağı aslında yedikleridir. Ben hep şunu vurgulayacağım. Lütfen burada da vurgulamak olayım. Bir insanın immün sistemi sadece gıda ile ilişkili değil. Duygusuyla da ilişkilidir. Yaşadığı şehirle de ilişkilidir. Soluduğu havayla da ilişkilidir. Nasıl hava aldığıyla da ilişkilidir. Benim konum beslenme olduğu için olayın beslenme kısmını anlatıyorum hocam. Fizik beden, dış dünya, çevresel faktörler ve genetik. Siz hepsini harmanlayarak bakıyorsunuz olaya Evet. ve aslında çok da doğru bir pencere bu. Yani ben yeterince oksijen alamamış bir adamın doğru beslemesi ona hayırlı getirdiğini görmedim. Nefesi de öğrenecek, duyguyu da yönetecek, Öfkesini de kontrol edecek. Ve bütün bunlarla beraber besini de doğru temin etmeyi başaracak. Bu bir bütün olarak geldiğinde de şifa zaten harika bir şekilde akıyor. Gelelim şimdi beden bankasının besinsel anlamda doluluğunu yapan besinlerin başında neler var? Piramidin en tabanında tahıl grupları var. Peki ben Beslenme piramidi en basic. Tahıl. Ama tabii bu kastettiğim tahıl şu andaki bildiğimiz beyaz buğday değil tabii. Değil. Doğru buğday. Ya da işte GDO'su değiştirilmiş mısır değil. Yani GDO'lu hiçbir gıda değil. Doğru buğday, doğru tarım. Doğru. Yani işte kavlıca olur, doğru pirinç. siyez olur, işte basmati pirinç olur. Yani Doğru. bizim atalarımız ne ekiyorsa onu Aslında kastediyoruz. Bu genetiği değiştirilmiş hibrit tohumlar değil kastettiğimiz. Ben basmati pirinci ifadesini de kullanmıyorum. Bu yani aslında özel bir durum. GDO'lu olmasın yeterli. Yani bizim yerel Kastamonu'da yetiştirdiğimiz pirinçlerin tabii ki Osmancık inanın pirincimiz var. Hem lezzeti Baldo çok daha var. Sadece glisemik indeksinin yüksekliği tartışılır. Evet. Ben onu yönetebilmekle ilgili yüzlerce çözüm üretilebildiğini gördüm. Şimdi biraz ben basmati dememin nedeni daha çok işte polikistik overli hastalarla çalışıyorum, tekrarlayan vajinitlerle çalışıyorum. Bunların hepsinde insülin direnci olduğu için beslenme piramidinde öyle olunca ben onlara direkt basmati pirinç öneriyorum. Hani glisemik indeksi düşük olduğu için. Şimdi güzel hocam, sen öyle dediğin zaman karşındaki vatandaş şöyle düşünüyor. Öyle anlamıyor işte. Yani diyor ki basmati pirincinin glisemik indeksi bitmiş, yani düşmüş. Düşmüş, kötü anlıyor bir sefer. Ya öyle bir şey yok. Doğal tarımla üretilmiş, basmati pirincin ilaçsız, GDO'suz her tür pirinç kabul edilebilir aslında. Evet. Basmati pirincin glisemik indeksi velev ki 90, normalde bir pirincin glisemik indeksi 99-100 ya. Bunun 60-70'ler. Bununki 65-70'e düşsün. Daha hala 65-70 yani. Yani tamamen sıfır değil yani yine ben yüksek. Diyorum ki bir pirincin glisemik indeksi 30'a düşmeden yeme diyorum. 30'a düşürmenin yollarını öğretebiliyorum. Nedir bu? Kavurmaya tamam.
Bir de 1/3 kuralıyla pişir. Yani ne demek? Biraz içine mantar koy, biraz içine de nohut koy, biraz içine soğan da gidiyor ama soğan koymak herkesin... Yani aslında biraz bitkisel proteini ve lifini arttıralım Lifini diyorsunuz. artır. Biraz da havuç koy, biraz bezelye koy. Domatesin suyuyla pişir, kuzu kemiğinin suyuyla pişir. Yerken de yanına ne kadar pirinç yiyeceksin değil mi? Yanına bir onun yarısı kadar, en azından bir o kadar ağırlıkta da bir salata koy. Kırmızı pancar salata. Yemin diyorum sana, onun glisemik indeksi hiç kimsenin şekerini yükseltmez. 25-30. 25-30 civarında olur. Siz Konya mezunusunuz değil mi hocam? Etli ekmeği bilir miyim? Etli ekmek yok, etli ekmekten girmeyeceğim. Düğün pilavından gireceğim. Denizaltı. Evet. Hatırladınız mı? Evet. Şöyle pilavı yaparlar, üzerine böyle kavurma. Onun üzerine bir daha pilav, onun üzerine bir daha kavurma. Bildiniz değil mi? Aslında orada bamya çorbasından çokça yedikten sonra o yediğin pilavı dengeliyorsun. Dengeliyorsun. Bamyanın biliyor musun? Şeker düşürücü etkisi var. Hipoglisemik etkisi var. Hipoglisemik etkisi var, evet. Düşürür. Size bir deney yapın evde. Sadece bamya çorbası için. Bamya yiyin, tamam mı? İçine et de koymayın. Sadece bamya yiyin. 2 saat sonra elleriniz titrer.